İnsan hayatının sağlığını direkt ilgilendiren 5 tane önemli yanlışımız var. Dünyanın en iyi besinini alsanız mutfakta onu zararlı hale getirecek garantisidir bu. İnsanların neden çok hasta olduğu bilgisinin altında kesinlikle inanamayacaksınız. Bu toplum sigaradan aldığı darbenin daha büyüğünü kavrulmuş çerezlerden almış dediğimde insanlar gerçekten mi diyor. Gençleşmek isteyenlere gençleştirici etkisiyle sonuçlar alacak. Bağırsak florasına destek arayanlar için bağırsak florasına destek olacak. Ya biraz da beynimizi çalıştırsın diyenlere hafızayı da güçlendirecek ikili söyleyeceğim. Sarımsak bir kalp dostudur, damar dostudur, bir ilaç gücündedir. Ancak her gün bu sarımsakları kullanıyor olmanızdan dolayı aradığınızı değil, istemediğiniz yan etkilerle de buluşturur. Birisi şudur ki hafızanızı zayıflatır. Diğeri şudur ki bağırsak florasını fakirleştirmeye başlayabilir. Bir diğeri şudur ki Hashimoto'su olanlarda, özellikle hipotiroidi problemi olanlarda bu etkiyi şiddetlendirebilir. Dolayısıyla sarımsak bir ilaçtır. Sürekli kullanılabilecek bir kalp açıcı olarak kullanılmaz. Kan sulandırıcı kullanan dostlara da bunun kan sulandırıcı etkisini çok şiddetli artırabileceğini bilmenizde yarar vardır. Ben sarımsak kullanım dozlarını mutlaka belirli bir aralıklarla haftada 2 gün, 3 günü geçmeyin ve bunu mümkünse akşamları almayı hatırlatırım ve hafıza sorunları olanlara da bunu engellemek için yanında ne yapacaksınız? Bunu hoş kokulu bir aromatik yağla birleştireceksiniz. İşte o zaman hafıza üzerindeki yan etkisini görmeyeceksiniz. Bağırsak florasındaki yan etkilerini ortadan kaldırmak için bunu bir lifli besinin içine koyduğunuz zaman mor soslar hatırlayın, yeşil soslar hatırlayın. Orada da bu etkiyi ortadan kaldırıyorsunuz ve hipotiroidi gibi problemli olanlara da dozu düşürmek seçeneğini hatırlatmak isterim. İnsan hayatını etkileyen 5 tane, insan hayatının sağlığını direkt ilgilendiren 5 tane önemli yanlışımız var. 5 önemli probleme çözüm bekliyor. Birisi pişirme tekniklerine çözümler bulmak zorundayız. Bilinçli bir mutfağa sahip değiliz. Bununla ilgili ne kadar bilgi edinirseniz değecek. Çünkü bilinçli mutfak kültürüyle ilgili anam babam usulü pişirme sizin dünyanın en iyi besinini alsanız mutfakta onu zararlı hale getirecek garantisidir bu. Çünkü siz en mükemmel besinleri bile bu hatalarla mahvediyor olabilirsiniz. İkincisi, pestisit konusunu çözemiyor olabilirsiniz. Yani gıdaların pestisitli olmuş olmasını ben kanserin öncül bir sebebi olarak görmeye başladığımdan dolayı daha dikkatli tercihler yapmak zorundayız arkadaşlar. Pestisit konusu bu toplumun hastalık sürecinde liste başında 2. sırada yer alıyor. 3. sırada insanların neden çok hasta olduğu bilgisinin altında kesinlikle inanamayacaksınız. Fakat bir kere işlenmiş gıdanın yaygınlaşması fast food kültürüyle ilgili artık alışkanlık haline geldi. Yani en sağlıklı beslenen arkadaşlarımız bile maalesef günün bir öğününü dışarıda bir fast food yemiş olmayı normalleştirmiş durumda. Orada kullanılan yağ ürünlerinin, orada kullanılan hamurlu gıdaların, orada kullanılan her türlü salatanın malzemesinin güvenirliği tartışmalı. 4 numarada ne var diyeceksiniz? Kavrulmuş çerezler. Bu toplum sigaradan aldığı darbenin daha büyüğünü kavrulmuş çerezlerden almış dediğimde insanlar gerçekten mi diyor. Evet, gerçekten. Sigara açık net bir oksidatif stres yapar. Vücut antioksidan sistemini aktive eder. Kavrulmuş çerez ne yapar biliyor musunuz? Bedene görev yapacak bir eleman gibi gelir. Biz buna halk dilinde münafık deriz. Münafık da. Yani sen onu bir yetki verirsin, görev verirsin ama icraat göremez. 5 numarada inanamazsınız ama gerçekten bu toplumu hasta eden
duygusal yönetim sorunları. İnsanlar stres yönetimi konusunda becerikli değiller. Nefes yönetimi konusunda eğitimli değiller. Yeterince oksijen alma konusunda bilgi sahibi değiller. Odalarının hava düzeylerinin bilgisini bilmiyor ve bu nedenle sağlık göstergeleri gittikçe biraz daha dibe vuruyoruz. O zaman özetliyorum. Yarın daha sağlıklı yaşamak istiyoruz diyorsak, havalandırma sistemlerinize dikkat edin. Canlı havaya odaklanın. AVM'lerdeki dolaşımlarınızı kısıtlayın, sınırlayın. İş yerlerinde camlarınızın açık olup olmadığına dikkat edin. Özellikle yatak odalarında bir havalandırmaya önem verin. Bir diğeri nefesi güçlendirme konusunda daha istekli davranın. Ve dikkat etmeniz gereken diğeri kuru yemişlerinizi kavrulmamış alın. Kavrulmamış alayım derken aflatoksinli, radyasyonlanmış ithal ürünlerden uzak durun. Pişirme teknikleri dikkat edilmesi gereken ana konulardan biri olacak. Özellikle en iyi besinleri bile yanlış pişirme tekniklerinden alıkoyun. Ve tüm bunların her birinin aslında baktığınız zaman sağındaki teyze, sondaki teyze, öbür taraftaki amca hepsinin ortak problem olduğunun farkında mısın? Hepsi bu problemlerle maalesef muzdarip ve farkındalığın olmadığı bir toplumdayız. Herkesin aslında bilmesi gereken bu detayı duyması için senin paylaşmanı beklediğini biliyor musun? Paylaş, herkes fark etsin. Size çok iyi gelecek ve gençleşmek isteyenlere gençleştirici etkisiyle sonuçlar alacak. Bağırsak florasına destek arayanlar için bağırsak florasına destek olacak ve ya biraz da beynimizi çalıştırsın diyenlere hafızayı da güçlendirecek ikili söyleyeceğim. Bu ikilinin adı kavrulmamış çerezler ve güçlü antioksidan içeren meyveler. Bunları kombine edeceksiniz. Mesela cevizi üzümle, kara üzümle dengeleyin. Bademi özellikle dutla veyahut da kayısıyla mükemmel bir ikili oluşturacaksınız. Bunların akşam için uygun olanları var biliyor musunuz? Akşam için uygun olanları. Eğer kabak çekirdeğiyle kayısıyı akşama alırsanız sabah bağırsaklarınızın da rahatlığıyla uyanırsınız. Bir de sabah için çok uygun olanları var. Dutla eğer cevizi birleştirirseniz enerjinizin nereden geldiğini şaşıracaksınız. Bir de böyle özellikle ben bir detoks yapmak istiyorum ve özellikle bir var ki incir. Eğer bunu cevizle, bademle veya fındıkla birleştirmişseniz gün içinde bir öğün gücünde size hem enerji yükseltecek hem de detoks kavramıyla sizi bir araya getirecek. Bunlardan smoothie de yapabilirsiniz. Akşamları çok iyi gelen bir şey daha. Özellikle uyku kalitesini artırmak isteyenlere bir aronyayı ya da blueberry'yi kabak çekirdeğiyle birleştirin. Bakın nasıl bir gece geçiriyorsunuz. Pamuk gibi bir uyku sizi bekliyor. Tansiyondan korkmayın diyebileceğim bir taraf var. Ne zaman? Akut yükselmeler. Eğer bilseydiniz futbol sahasındaki bir bireyin o oyun esnasında tansiyonunun 17, 19, 20'lere doğru fırladığını, yani tansiyon demek bedenin yaşama uyumlu bir kan pompalama gücüdür. Ancak bu aralar çok genç insanlarda spor yapmadıkları halde bir yüksek tansiyon problemi başladı. Sadece son birkaç haftadaki gördüğüm vaka sayısı benim bu konuyla ilgili böyle insanların bilmesi gereken ne var diye bir soru sormak istedim kendime. Neyi bilmeniz gerekiyor? Öncelikle tansiyonun damarlardaki sertlikten mi kaynaklandığını ayırt edin. Yoksa stresin oluşturduğu sıkıntının, kasıntının oluşturduğu bir tansiyon mu? Bunu ayırt edin. Eğer damarların tıkanıklığı ile ilişkili bir tansiyon başlamışsa genç yaştaki birisi için
çok beklenen bir şey değildir ancak olasıdır. Çünkü o kadar kötü beslenmeye başladık ki bu artık sürpriz olmaktan çıktı. Ben tıp fakültesinde okurken tansiyon problemlerinin 50 yaş üstünde ancak görülen bir vaka olarak değerlendirildiğini biliyor musunuz? Ben bugün artık 30'lu yaşlarda tansiyon problemi nedeniyle ilaç kullanmaya başlamış çok sayıda şu anda dinleyicimiz var. Öyleyse tansiyonu doğru oturtalım ve bu konuyla ilgili daha önce damar nasıl açılır? Damarların açılımı ile ilgili süreçlere ait paylaştığımız videolara bir göz atınız. Orada göreceksiniz ki damar tıkanıklığı sorunları olanlara o videodaki bilgi bir ışık yakacaktır. Bugün konuşmak istediğim şey santral sinir sisteminde yani kişinin stres faktörleri, kortizon düzeyi, adrenerjik sistem aktivasyonu, adrenal korteksten kaynaklı hipertansiyonda ne yapmalı? Bunun ilacının aslında bir trifluda gizli olduğunu, bir derinleştirilmiş nefeste gizli olduğunu çoğunuz inanmadınız değil mi? İnanmazsınız. Ama deneyin, sonuçları görün. Deneyin. Çünkü bir insanın nefesle bu derece güçlü bir sonuç alabileceği bilgisi insan aklına pek sığmıyor gibi. Aslında aterosklerotik damar problemleri yaşayanlara da bunu önermeliyiz. Orada da katkı olacak. Ana problemi çözemeyecek ama katkı olacak. Düşünsenize hem damarlar tıkanmış, bir de stres binmiş. Tabii ki kalp krizi müjdesi geliyor değil mi? Siz damar koruma nasıl yapılır diye merak ediyorsanız nefesinize dikkat edin. Size şimdi bir nefes öğretiyorum ve bu nefesle damarların kontrolü konusunda ipleri elinize alacaksınız. 8-8-8 nefesi. 4-8. Aynen şöyle yapılıyor. Nefesinizi verin arkadaşlar. 8 saniyede alın. Diyaframayı aldım. Şimdi 4 tane de yukarı alıyorum. 8 aldım. Tutuyorum 8 saniye. Şimdi 8 saniyede veriyorum. Biraz hızlandırılmış olmuş olabilir. Evet. Buna çift vagus uyarı tekniği derler. Çift vagus. Yani nefesinizi en derin, en güçlü aldığınızda vagusu uyarırsınız. Çünkü o vagus farklılıklara duyarlıdır. Yüksek basınca da, düşük basınca da duyarlıdır. Çift vagus. 2 defa vagusu uyarıyorsunuz. Hepinize kalbin damar sistemlerinde kendinizi nasıl koruma altına alabileceğinizle ilgili muhteşem bilgilerle buluşacağınız bir gün diliyorum. Buna ek olarak ne eklemek isterdim? Beslenmenize ait özellikle kalbin çalışma alanı neresi? Kosta. Peki orayı kim daraltıyor sorusunun bir cevabı var mı? Tabii ki var. Kabızlık, gaz, meteorizm. Bu kabızlığın problemlerini ve gazlara ait çözümleri üretmelisiniz. Gaz problemini çözebilmenin metotları ne yaparsınız? Mide asidini güçlendirirsiniz. Mide asidi güçlenmemiş kişilerde gazın çok olduğunu bilir misiniz? Bilin. Çünkü yemekte çok su içenler, yemeği çok karıştıranlar, daha tam hazmedilmeden üzerine tatlı yiyenler, üzerine meyve yiyenler kalp krizini davete çıkarıyorsunuz. Çünkü neden? Kalbin sınırlarını zorlayan, gazlarla uğraşan bir kalp, üstüne biraz da damar, biraz da stres bindi mi al sana göğüs ağrıları, acil servisler, kardiyolojik testler, saatlerce beklemeler. Sonuç gaz sancısı. Hoşça kalın.